Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dilerim. Şimdi emtialarla başlayalım bugüne. Fakat öncelikle bir videoları beğenip yorum yapmayı unutmazsak sevinirim. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edelim lütfen. Şimdi bugün gümüşle tekrar bir başlamak istiyorum. Gümüşte yukarıda 24.13 direncimiz vardı. Bunun üstüne atamadık ve buradan bir miktar satış takip ediyoruz. Burada bakın şu bir önceki dip bölgesi önemli olacak. 23.75 23.70 23.70 altında bugün için kapanışlar görecek olursak burada satışların tekrar aşağıda 23.37 hatta bakın şuradaki şu aşırılık sürecine kadar 23.16'lara kadar devam etme ihtimali olacak ve burada artık yavaş yavaş bakın düşen tepeler de oluşmaya başladı. Dolayısıyla yukarıda 24.13 üstünde kalıcı olmadığı takdirde burada gene günlük satışlarında devam edebileceği bir süreci takip ediyoruz. Kısacası bugün için aşağıda 23.70 kırılıp satışların derinleştiği bir süreç mi takip edeceğiz? Yoksa yukarıda 24.13'ün kırılıp yükselişlerin devamını mı takip edeceğiz? Bu süreç belirleyici olacak. Buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında yukarıda 1937-1933 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Bu bölgeden bir satış takip ediyoruz. Burada da destek olarak bakın şu dip bölgesini, aynı zamanda şuradaki bir direnç bölgesi burası. Bu bölgeyi takip edeceğiz. Bu da 1925-1921. Bu 1921 altında kalıcı olmaya başladığında da tekrar aşağıda 1900-1898'e doğru satışlar derinleşebilir. Ancak burada esas belirleyici olan bakın şu yatay bandın kırılımı olacaktır. Kısacası aşağıda 1898 kırılıp satışa mı dönüyoruz yoksa yukarıda 1937'yi kırıp yükselişlerin devamını mı takip ediyoruz? Bu yatay bantta bu süreç belirleyici olacaktır. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da gene haftalık grafiklerden de takip ettiğimiz 80-65 önemli bir direnç bölgemiz vardı. Şu an için 80'in üstünde tutunduğunu söyleyebileceğimiz bir süreç takip ediyoruz. Burada 80'in altına düşmediği sürece altın gümüş rasyosu altın ve gümüşte düzeltme ihtimali güçlü olmaya devam edecek. 86 kalıcı olduğu takdirde de burada önemli olan destek bölgemiz 78-75-78-44 olacak. Bu bölgenin kırılması da dirençlerin kırılıp altın ve gümüşün tekrar yükselişe geçtiği bir süreci bize gösterebilir. Kısacası burada da 80 üstünde kalmaya devam ediyor muyuz yoksa 78-44 altına inip altın ve gümüşte yükselişlerin devam ettiği bir süreci mi takip ediyoruz? Bu seviyeler belirleyici olacaktır. Şimdi burada platin ve paladyuma geçmeden önce Özgür Bey'in bir sorusu var. Bundan bahsetmek istiyorum. Altın alımı için FED kararını bekleyelim mi diye sormuş Özgür Bey. Şimdi Özgür Bey'in bu sorusundan yola çıkarak burada tabii alınacak olan altının gram altın olduğunu düşünüyorum. Eğer ons altın alacaksanız zaten burada en baştan beri söylediğim şey belli. Yukarıda 24.70 gümüşte kırılmadığı sürece ne altın ne onsta alıcı olmam. Çünkü buradan bir düzeltme gelme ihtimali vardır. Ancak yukarıdaki bu kırılımı gördüğüm takdirde onslarda ben alıcı olurum. Burada da gene hafta sonu analizinde bahsettiğim bir testere süreci yaşanabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla burada Fed'in ne karar alacağı veya sonrasında Powell'ın ne gibi açıklamalar yapacağına odaklanmak yerine grafiklerdeki bu destek direnç bölgelerine ben odaklanmayı hep doğru bulmuşumdur. O nedenle de gümüşte yukarıda 24.70 kırılmadığı sürece Fed'den ne gibi haberler gelirse gelsin şu düzeltme sürecini ben takip etmeye devam ederim. Odaklandığım nokta bu direnç bölgesi olur. Eğer gram almaktan bahsediyorsak orada da dolar Türk lirası denklemin içine giriyor. Dolar Türk lirasındaki olası bir yükseliş onslarda satışlar gelse dahi şu düzeltme sürecine girilse dahi gramların düşmediği bir süreci takip ederiz. O nedenle de bu tür uzun vadeli yatırımlarda, gram yatırımlarında ben kademeli veya paçal yaparak alım yapmayı, dolayısıyla sermayenizi 4'e 5'e bölerek işlem yapmayı daha doğru, daha sağlıklı buluyorum. Örneğin olası bir dolar yükselişi için bugünden sermayenizin bir %20'siyle, %10'uyla sizin risk algınızı
alacağınıza göre değişir bu. Bir miktar alım yapılabilir. Geri kalanı dolarda durabilir. FED kararı sonrasında onslarda bir düzeltme gelirse ve dolarda da o beklenen yükseliş gerçekleşmezse onsların düşüşünden de faydalanarak gramlara gelebilecek olası satışlarda aşağıdan tekrar %20'lik, %10'luk ufak alımlar yaparak bu süreci geçirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Tek bir karara bakıp da toplu işleme girmek yerine parçalı işlem açmak çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii şunun da farkındayım. Bu tür cevaplar verdiğim zaman çok fazla tatmin olmuyorsunuz. Ancak bir karar sonrasında ne gibi hareketler gelecek bunu da benim öngörebilecek bir üstün bir yeteneğim, üstün bir becerim yok. O yüzden de size kesin bir şey söyleyemiyorum. Burada önemli olan piyasayla hep söylüyorum satranç oynamaktır. Yazı tura atmayalım. Piyasada ne gibi hareketler gelirse biz ne yapacağız? Bunun planını yapmak her zaman çok daha doğru olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir platine geçelim. Palladium'la da ilgili bir soru var. Ona da tekrar döneceğim. Şimdi platinde de hatırlarsanız şu destek bölgemizi takip ediyorduk. 1053-1042 bölgesi. Bunun altına sarkmalar yaşandı ve aşağıda şu uzun zamandır gene takip ettiğimiz 1006-1000 bölgesine kadar da satışlar geldi ve buradan bir tepki alıyoruz. Bugün için yukarıda 1053 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Aksi takdirde bakın şu düşüşün bir tepkisini verdik ve buradan gelen satışların da olası satışlarında aşağıda 1000'in altına inme ihtimali var. Dolayısıyla gün içinde şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Yukarıda 1053 üstü hareketler görüyor muyuz? Bu önemli olacak. Aksi takdirde aşağıda 1000'in de kırıldığı bir süreci takip ediyor olabiliriz. Buradan hızlıca bir Palladium'a geçelim. Palladium'da da gene hatırlarsanız uzun zamandır takip ettiğimiz 1684-1660 destek bölgemiz vardı. Bu bölgeden bir tepki aldık. Şu an için yukarıda bir direnç bölgemiz oluştu. 1785-1768. 1785 üstü kapanışlar görmediğimiz takdirde aşağıda 1660'ın kırılma ihtimali var. Bu da bizi tekrar aşağıda 1500'lere kadar bir düşüş sürecine sokabilir. Burada da en önemli kritik soru bu 1500 desteği çalışacak mı? 1500'ün kırılması çok daha sert satışların gelebileceğini bize gösterecek. Burada da Osman Bey'in bir sorusu var. Palladium buradan satsam 1500'den alabilir miyim gibi. Yani Osman Bey keşke bu sorunun cevabını verebilecek gücüm olsa. Şu an Kuşadası'nda evimden size seslenmek yerine Kanarya Adaları'nda yelkenlimden sesleniyor olurdum. Yani bir kere burada iki tane konu var. Birincisi Palladium 1500 dolara kadar düşecek mi? Benden net olarak almak istiyorsunuz. İkinci olarak da 1500 dolar desteği kesin olarak çalışacak mı? Bunun cevabını vermemi bekliyorsunuz. Bu soruların cevabı yoktur. Burada ancak bazı stratejiler oluşturabiliriz. Bunu da nasıl yaparız? Örneğin burada ne diyoruz? 1660 önemli bir destek bölgesi. 1660 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde satıcı oluruz ve 1500'lere doğru düşüşleri takip ederiz. 1500 dolar seviyelerine geldiğinde oluşacak fiyat hareketlerine göre de alım yapıp yapmama kararı alırız. Eğer burada da 1660 dolar kırıldıktan sonra tekrar 1684 üstüne atacak olursa 1660 altında stopladığımızı tekrar yerine koymamız gerektiğini de unutmayalım. Dolayısıyla 1500 dolara düşer mi? 1500 dolar desteği çalışır mı sorusunu sormak yerine yani piyasayla yazı tura atmak yerine hangi destekler kırılırsa ben satıcı olurum, hangi destekler dirençler kırılırsa ben alıcı olurum diye plan yapmak çok daha sağlıklı sonuç verecektir. Şu ne olur, bu ne olur, bunun sonucunda ne oluru sormak yerine piyasa ne gibi hareketler yaparsa biz ne yapacağız bunu belirlemek en doğrusu olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara da bakmak istiyorum. Gram gümüşle başlayacağım. Gene 4 saatlik grafiklerden bakalım burada. Gram gümüşte 14.80 yukarıda direnç olarak 13.98'de destek olarak çalışmaya devam ediyor. Şu yatay bandın kırılımına göre gram gümüşte de yön netleşecektir. Burada tabi dolar Türk lirasının 18.80 üstünde kalıcı olup 19'lara doğru bir hareket gelmesi
onslara gelebilecek olası satışların gramlara yansımamasına sebep olur. O nedenle de şu yatay bandın kırılımına göre yönümüzü netleştirmek sağlıklı olacaktır. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da şöyle aslında burada saatlik grafiklerden baksak daha sağlıklı olacak. Yukarıda 1164 direncimiz vardı. Bunun üstünde hareketler görüyoruz. Fakat bakın buradaki alımların zayıf kaldığı bir süreç takip ediliyor. Şu son kırılım öncesinde bakın burada kırmızı bir mumumuz var. Dolayısıyla aşağıda da 1158 önemli bir seviye. Kısacası bugün için 1158 altına iniyor muyuz? Bu satışları tetikleyecektir ve tekrar aşağıda 1148-1146'ya doğru satışlar derinleşir. Ancak yukarıda da 1164'ün üstünde kalıcı olduğumuz takdirde burada da yükselişlerin devamını takip ederiz. Gene dolar Türk lirasını yakından takip etmemiz gerekiyor. Onslara olası satışlar eğer dolar Türk lirasındaki bir yükselişle aynı zamana denk gelecek olursa gramlarda o onslarda beklediğimiz düzeltmenin gelmeme ihtimali oldukça güçlü. Evet, altın ve gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.